Merhaba arkadaşlar. Yağmur 510 12 HP çapa motoru krank kilitlenmiş. Bunu ilk olarak debriyaj kısmından söktük. Sağa sola sallanıyordu. Bu durumda genelde debriyaj saplama kırılma arızası oluyor. Baktığımızda o çıkmadı. Daha sonra motorun yağ seviyesine baktık. Gördüğünüz gibi hiç yağ yok. Motorun iki arıza ihtimali var. Birisi krank sarması, diğeri ise supap kırması. Biz bunu sökeceğiz. Bakalım ne çıkacak. Herhangi bir supap arızası görünmüyor. Krankta ön flanşta sarmış olabilir.
İşte gördüğünüz gibi flanş yatağı sarmış. Piston kol yatağında sarmışlık yok. Sahibine sorduk. Bu yatağı buradan çıkartıp krank temizlenince flanşı yeni taksak oluyor. Yeni flanş yani yatağıyla beraber. Eski flanş takılırsa olmaz. Çünkü bu kısmı bir kere döndüm mü bir dahaki sefer tekrar dönme şansına karşı, dönme ihtimaline karşı olmaz. Eğer bu yatak flanş kapakta dönerse filtre patlar. Yani flanş kapakta bu yatağın dönmemesi lazım. Dönerse şu deliğin yeri, şurada gördüğünüz deliğin yeri değişiyor. Kapaktaki deliğe önü kapanınca filtre sıkışıp patlıyor. Bu motor yeni yağ değişimi yapılmış. Yağ eksilmiş. Bunun için gerekli sekmanların değişmesi lazım. Krankı baktıracağız. Krank yataklarını arka keçe kaçırıyor. Onu da değiştireceğiz. Sahibinin de onayıyla motoru yenilemiş olacağız.
Bunun bakır contası kaçırmış. Tam bu kısımlardan motor kaçırıyormuş. İşte buraya da kaçırdığı belli oluyor. Gördüğünüz gibi. Tam arka kısımda bakır contası yanmış. Bu kapak taşlamacıda süpapları kontrol ettireceğiz. De tırnak takılması pek yok. Pistonların yağ sekmanı ise tamamen bitmiş durumda. Gördüğünüz gibi. Bu da bir kırılan pistondan çıkan yağ sekmanı. En alttaki sekman tamamen bitmiş. Yağın eksilme sebebi budur. İşte bu kısımlarda iki tırnak var, iki arada yağı süpürüyorlar. Motorun yakmamasını sağlıyorlar. Bitmiş yağ sekmanı ile yenisi yağ sekmanı arasındaki farkı da görüyorsunuz. Şimdi sekmanı silindir içine sürüyoruz. Gördüğünüz gibi 1,5 milime yakın sekman boşluğu var. Diğer sekmanda pek bir şey yok. Silindir konusunda sadece işini silip yeni sekmanlar takacağız. Ardından krank kontrol ettireceğiz. Süpaplar kaçırıyor mu diye kontrol edilecek. Ve ardından da motor toplayacağız. Motor parçalamada şu ana kadar bu tamamladı. Diğer toplama videosu ise bir sonra yayınlayacağız. Takipte kalın. Görüş ve önerilerinizi yorumlarda belirtin. Dilim dönmediği zamanlar ise kusura bakmayın. İyi günler.